Merhabalar. Daha önce derslerin ilk başlarında modellediğimiz GPIO giriş çıkış portlarımızın modellemesini biraz daha böyle STM32 formatında anlamak için, 32 bitlik yapıyı da anlamak için yeniden bir ele aldım recap olarak. Şimdi burada öncelikle std.int kütüphanemi indirdim. Daha sonra typedef'lerle işte 8 biti, 16 biti ve 32 bitlik integer'larımı, unsigned integer'larımı U8, U16, U32 olarak ayarladım. Define IO, genellerde kütüphanelerde bunu böyle görürsünüz. Volatile'ı IO olarak tanımladım. Şunlar bir kenarda dursun diye almışım. Bunlar o kadar burada kullanmayacağız biz. Daha sonra bu offsetlerimizi işlemişim. Bildiğiniz gibi bizim GPIO portlarımız 00'dan başlıyor ve 0B'ye kadar gidiyor. Aslında 20'den başlıyor, 23'e kadar, 2B'ye kadar gidiyor. Yani tam olarak 23'ten 2B'ye kadar gidiyor ama burada bizim register'larımızın 0x20'den, yani şuradan hemen bakacak olursak 0x20'den başladığını görüyoruz. Yani 32 bitimizi 4 byte'ımızın Special Function Register'lara, özel amaçlı register'lar için ayrıldığını, 4 tane register var demek ki 8 bitlik. 32 bit yapıyor. Onlar için ayrıldığını, daha sonra tamamlamak için de reserve'lediğini, yani şuradakiler çünkü 3, 6, 9 olarak gidiyor. Onu tamamlamak için 3 tane de baştan reserved yaptıklarını görüyoruz. Burada zaten baştan bahsettiğim gibi SFR'yi 20 olarak yapın diyordu. Biz sadece neyi biliyoruz? Şu register'larımızın 0.3'ten başladığını biliyoruz. 32 bitlik, yani 0x20 bir offset bırakmamız gerektiğini biliyoruz. Ondan sonra da pin B, DDR-B ve port B olarak sıralamasının gittiğini biliyoruz ve BCD portu olarak gittiğini biliyoruz. Bu bilgileri de şu şekilde hemen işliyoruz. GPIO'muzun base adresi 0x23, 0x3, 0x03 pardon. SFR offsetimiz 20 idi. Onu işliyoruz. Ondan sonra B'mizin offseti 0. Direkt B, B. C, her bir portumuza ait 3 tane register olduğu için, pin, DDR ve port olduğu için üçer üçer atlatarak gidiyoruz. 0, 3, 6. Daha sonra pin offsetimiz kendi içimizde, pin offsetimiz 0, DDR offsetimiz 1, port offsetimiz 2. Değil mi? Onları işliyoruz. Ondan sonra GPIO B adresimizi GPIO base adres artı SFR offset artı GPIO B offset olarak geçiyoruz. Bunlar 32 bitlerde daha fazla anlam kazanıyor ama bu bir, yani ileriye yönelik, C'yi öğrendikten sonra onlara yönelik olduğu için bilmenizde fayda var. Bu şekilde yaklaşmakta fayda var, daha doğrusu ezbere gitmektense. Ve yani bunlar, daha sonra bu dosyayı açtığımız zaman başka bir şey de modelliyor olabiliriz. Ne olduğunu görmek için iyi. Şurada denemesini yapmışım. Bakın, GPIO D adresi nereden gelmiş? Base adresimiz, yani 003 adresimiz artı offsetimiz artı bizim GPIO D offsetimiz. Eklediğimiz zaman ne yapmış? 3, 20, 6, 26, 29. 29 bizim D portuna ait register'ların başlangıcıymış. Hemen bakıyoruz, 29. Evet, pin D portuna ait olan register'ların başlangıcı. Şurada D portunun port D olarak geçen kısmını nasıl programlamışız, nasıl göstermişiz? Bunlar biliyorsunuz comply edilmeden önce pre-compile komutlar olduğu için bunlar hafızada da yer kaplamıyorlar. Çünkü daha compile aşamasında bunları program yerine koyduğu için
Bu tanımlamaları istediğiniz gibi fazla yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Anlaşılırlığını, kodların anlaşılırlığını arttırıyor. GPIO-D adresimize GPIO port register'ının offset'ini eklemişiz. Port register'ımızın offset'i neydi? 2 idi. Yani bizim GPIO-D portlarına ait register'larımızın başlangıcı 29. 2 daha ekliyoruz. 0x2b bizim port D'mizin adresi olmuş oluyor. 0x29. Buraya kadar zaten ilk derslerde bildiğimiz şeylerdi bunlar. Daha sonra biz struct ve union'larımızı hazırlıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir pinlerimiz için spin cinsinden, hatta bunu son zamanlarda şöyle yapıyoruz değil mi? T'lerimizi ekliyoruz. Evet, bunları UGPIO T cinsinden pointer'lar atıyorduk. Yani bu pointer ne demekti? Hafızada bir adres gösteren alandı. Hafızada bir adres gösteriyoruz. Bu adresin içinde de bu var diyoruz. Bunun içinde de bu var. Böyle zincirleme olarak hepsine ulaşabiliyoruz. Bu kısımda umarım anlaşılmıştır. Bunları device olarak tanımladık. Bir S struct IO device olarak tanımladık. Bunları da zaten union ve struct olarak tanımladığımız için her şey net olarak anlaşılır vaziyette şu anda. Daha sonra bu device'tan, bu struct'tan constant static cinsinden bir GPIO objesi yarattık. Bu objenin de gösterdiği bu pointer'ları gerçek register adreslerimizi constant olarak atadık. Bunu da constant olarak oluşturduk ki biz programın herhangi bir yerinde gelip de şöyle yapalım. Örneğin GPIO port D'mi içine girmeden direkt ben şu şekilde şu cinsten bir adres atamasıyla herhangi biri, örneğin bu pin 23 neydi? 0x23 pin D'mizin adresiydi değil mi? Pin D'mizin adresini buraya atayamayayım. Constant yapmamızın sebebi bu. Çünkü bu gerçek register adresi ve bu register adresinin, bunun gösterdiği register adresini değiştirirsek başka bir register'ı gösterir. Başka bir register'ı göstermesini istemeyiz tabii ki kazayla. Bu da burada görüyorsunuz zaten assignment of member port D in read-only object. Read-only object olduğu için bu şekilde bir tanımlamayla değiştiremiyoruz ama içindeki pointer'ların gösterdiği yerlere istediğimiz gibi erişebiliyoruz. Onda bir sıkıntımız yok. Buradaki constant onu engellemiyor. Daha sonra da define'larımızı yaptık. GPIO'ya ait pinlerin input olması, output olması, low olması, high olması, portun input olması. Port neyi refer ediyor burada? Şurada. Union'ın mantığı neydi? Burada 8 adet pin tutuyoruz. 8 bitlik bir veri tutuyoruz. Hafızada bunun için ayrı yer ayrılmıyor. Bunun için ayrı yer ayrılmıyor. Bundan oluşan bir obje hafızada aynı. Yani bu 8 tane pinin adresi de aynı. Bu portun adresi de o adresin içinde. Bu union olduğu sürece hem buna ulaşabiliyoruz hem buna ulaşabiliyoruz. Bunları da bu şekilde atamasını yaptıktan sonra GPIO, DDRD, pins, pin 0 output yapabiliyoruz. Bu pins, pin 0 port, high yapabiliyoruz. Açıyoruz. Şu şekilde de kullanabiliyoruz aynı zamanda. Ve hatta bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bunların hepsi geçerli olmuş oluyor. Ve ne yaptığımız hani gayet net olarak bir artık
Şöyle bakıldığı zaman biraz halk kütüphanesini andıran STM32'lerin kütüphanelerine yönelik hani o tarza hazırlanmış bir formatta karşımıza çıkıyor ve hani neyin ne olduğu da gayet açık bir biçimde gözükecek şekilde yapıyoruz. Bunu C++'da GPIO portlarını modellemek çok mantıklı değil. Yani çünkü bunlar direkt register adreslerine tek bir seferde gidiyor ve yani belki initleme kısmında bir şey yapabiliriz. Init fonksiyonunun pointer'ını tanımlayabiliriz. Bir function pointer. O function pointer'ına da init fonksiyonunu göndererek ilk başta açıldığında hepsini belirli bir şekilde sıfırlamasını yapıp daha sağlıklı çalışmasını sağlayabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.